Bazı futbolcular Real Madrid'de oynamak için dünyaya gelir. O günü sanki uçakta uyuyakalmış ve bir rüya görüyormuşum gibi hissettim diye anlatır. Çünkü onun gibiler için bir şeyi deneyip başarısız olmak kaybetmek demek değildir. Onlara göre kaybetmek yeniden deneyecek cesareti gösterememektir. Kylian Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi tartışması hakkında sizinle en az 1 saat konuşabilir. Mbappe için Ronaldo neredeyse her şey demektir. Ona göre Ronaldo dokunulmazdır. Daima söyleyecek bir sözü olan Messi ve karşısında onu asla yanıtsız bırakmayan, vazgeçmeyen inatçı bir karakter. Bu hikaye izleyenlere bir yerlerden öyle tanıdık geliyordu ki. Cristiano'nun bu yorumu yaklaşık 5 milyon beğeni alarak rekor kırarken Portekizli Kylian'ı adeta halefi olarak ilan ediyordu. Gayri resmi bir devir teslim töreni izleyeceğiz. Bakalım Kylian Mbappe kariyeri boyunca peşinden gittiği adamı bu kez mağlup edebilecek mi? Bakalım boynuz kulağı nihayet geçebilecek mi? Biz futbol hastaları için futbol keyfi en az beslenmek ya da uyumak kadar temel bir ihtiyaçtır. Ancak sıcaklardan dolayı futbolun keyfini yeterince alamıyorsanız klima da temel bir ihtiyaçtır. Gri Klima sunar. 2012 yılının Aralık ayı. Monsieur Wilfried Mbappe, Real Madrid kulübünden bir telefon alır. İspanyol devi bir süredir takip ettiği Wilfried'in oğlu Kylian'ı Valdebebas'ta bir deneme idmanına davet eder. Tesadüf o ya Kylian birkaç gün sonra 14. yaş gününü kutlayacaktır ve babası Wilfried ona doğum günü hediyesi olarak küçük bir Madrid gezintisini uygun görür. Babasıyla birlikte Zinedine Zidane'ın arabasına binip kulüp tesislerini gezen 14 yaşındaki Kylian adeta büyülenmiştir. O günü sanki uçakta uyuyakalmış ve bir rüya görüyormuşum gibi hissettim diye anlatır. 14. doğum gününün en özel sürprizlerinden biri ise şüphesiz idolü Cristiano Ronaldo ile tanışmak ve birlikte fotoğraf çektirmek olur. Babası Wilfried Kylian için şunları söylüyor. Oğlum her zaman bir Madrid taraftarıydı ve idolü Cristiano Ronaldo'ydu. İnternette Ronaldo'nun videolarını izleyerek saatler geçirebilirdi. O sıralarda yani ilk tanıştıkları dönemlerde Cristiano kelimenin tam anlamıyla uçuyordu. Sanki gol atmanın bir kısa yolunu bulmuş gibiydi ve bunu öyle keskinleştirmişti ki Madrid formasıyla 200 gole ulaşması sadece 4 yıl sürdü. O dönemlerde onu izleyip de ondan ilham almamak imkansız gibiydi. Hele de futbol kariyerinin hemen başındaki Kylian Mbappe için. İşte o günlerden itibaren Kylian Cristiano'yu sadece idol olarak görmedi. Kelimenin tam anlamıyla onun yolundan ilerledi. Pek çok ortak noktaları vardı. Örneğin her ikisi de zor birer çocukluk geçirmişti. Cristiano, Portekiz'in başkenti Lizbon'a yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki özerk bir bölge olan Madeira adasında doğup büyümüştü. O ve 3 kardeşinin çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Babası yerel bir futbol kulübünde malzemeci olarak çalışıyordu. Annesi ise bir hastanede temizlik işlerine bakıyordu. Kylian'ın ailesinin maddi durumu Cristiano'ya göre çok daha iyi olsa da onun çocukluğu da Fransa'nın gettolarından biri olan Bondy'de geçmişti. Burası göçmenlerin bir arada yaşadığı ve suçun kol gezdiği bir yerdi. Kylian'ın babası Wilfried oğlunun da ileride bu sokak serserilerinden birine dönüşmemesi adına onu bir an olsun gözünün önünden ayırmamış ve tüm boş vakitlerinin futbolla geçmesini sağlamıştı. Zira Wilfried bir antrenördü. Her ikisi de futbola çocuk yaşlarda başlamıştı ve ileride birer süperstar olacakları çok genç yaşlardan itibaren anlaşılıyordu. İkili karakter olarak da sürekli yeni meydan okumalar arayan ve vazgeçmeyen inatçı tiplerdi. Cristiano'nun Manchester'daki ilk dönemlerini hatırlayanlar bilir. Portekizli o zamanlar topla dans etmeyi çok severdi ve resmen sahada çalım atacak adam arardı. Madrid'e transferi ve Lionel Messi ile giriştiği rekabetin sonucunda bir süre sonra oyununu çok daha rafine hale getirmesi gerektiğine karar verdi ve tamamen skor odaklı bir oyuncuya dönüştü. Artık çalım atacaksa bile sahanın 3. bölgesinde sonuca yönelik çalımlar atmaya gayret ediyor ve daha azı için enerji harcamanın gereksiz olduğunu düşünüyordu. Kısacası işin ucunda gol yoksa Ronaldo için oyunda geriye kalan hiçbir şeyin önemi yok gibiydi.
ona neden Terminator denildiğini çok iyi özetleyen bir kafa yapısı. Kylian ise bu dönüşümün gerekli olduğunu Ronaldo'ya göre çok daha erken bir yaşta keşfetti. Bunun sebeplerinden biri de bizzat Cristiano olsa gerek. Ne de olsa Kylian bu dönüşümü ekran başından da olsa takip etmişti. Kariyerine klasik bir sağ kanat oyuncusu olarak başlayan Portekizli'nin aksine Monaco formasıyla izlediğimiz genç Kylian, Radamel Falcao'ya partnerlik eden bir ikincil forvetti ve kaleye çok daha yakındı. 16 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan ve 17 yaşında kariyerinin ilk golünü atan Mbappe her iki alanda da en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. 2016'da 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa U19 takımıyla şampiyon oldu, 18'inde A milli formayı giydi. Kylian 20 yaşına bile basmadan Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol barajına en çabuk ulaşan oyuncu olmuştu ki Ronaldo aynı sayıya ancak 23 yaşında ulaşabilmişti. Bu genç adam Cristiano'nun gol rekorlarını kıra kıra ilerleyecek gibi gözüküyordu. Fakat Portekizli'yi özel yapan asıl mesele onun hiç sekmeyen devamlılığıydı. Bir futbolcunun 20'li yaşlardaki haline bakıp geleceğiyle ilgili bir projeksiyon ortaya koymak her zaman kolay değildir. Örneğin Cristiano ile aynı jenerasyona mensup ve aynı akademiden yetişen Ricardo Quaresma pek çok kişiye göre saf yetenek anlamında Ronaldo'dan daha ilerideydi. Ancak hiçbir zaman yeteneğini en verimli şekilde kullanmayı öğrenemedi. Evet, Q7'nin yine de hiç fena bir kariyeri olmamıştı. Ancak yeteneği ve hayal ettirdikleriyle kıyaslayınca sonuç biraz hayal kırıklığıydı. Onun disiplin sorunları, Mario Götze'nin yer yapan kasık sakatlığı, Adriano'nun alkol problemi, Balotelli'nin ise Balotelli olması. Futbol tarihinin tozlu rafları şu ya da bu sebeple potansiyeline ulaşamamış yüzlerce süperstar adayıyla dolu ve başaramayanlarda eksik olan şey kesinlikle yetenek değildi. Onlar ya hayal ettirdikleri seviyeye hiç çıkamadılar ya da o seviyede tutunamadılar. Cristiano ise hayatının her gününü sanki futbolu hiç bırakmayacakmış gibi yaşayıp her maçını sanki son maçıymış gibi oynadı. Eğer Kylian onu takip edecekse vermesi gereken en zor sınav buydu işte. Bir an bile dinlenmeden, sakatlanmadan, yorulmak ya da sıkılmak nedir bilmeden yoluna devam etmek zorundaydı. Belki de süperstar olmak kaderlerinde vardı. Cristiano Manchester'da geçirdiği 6 yıla 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir de Altın Top ödülü sığdırmıştı. 2009'un Temmuz ayında Real Madrid'in onu transfer etmek için United'a ödediği 94 milyon euro, 24 yaşında bir futbolcu için rekor bir bedeldi. Mbappe'nin ise biraz acelesi vardı. Monaco 11'inde geçirdiği tek yılın ardından 2017 yazında 180 milyon euroluk bir satın alma opsiyonuyla başkentin yolunu tuttu. Ki bu bedelde 20 yaşındaki bir futbolcu için rekor demekti. Kylian bir yıl sonra Rusya'da Fransa milli takımıyla Dünya Kupası kazandı. O yıl aynı zamanda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk kez idolüyle aynı sahayı paylaşma fırsatı bulmuştu. Real Madrid her iki maçta da Kylian'ın takımını mağlup etti ve Cristiano eşleşmeyi 3 gol 1 asistle tamamlayarak Fransız ekibini resmen yok etti. Belki de onun böylesine dominant bir performansına bu kadar yakından tanıklık etmek Mbappe'yi daha da derinden etkilemiştir. Zira Fransız artık kelimenin tam anlamıyla bir Ronaldo'cuydu. Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşlarından biri olan Abdou Diallo, Mbappe için şöyle söylemiş: Kylian, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi tartışması hakkında sizinle en az 1 saat konuşabilir. Mbappe için Ronaldo neredeyse her şey demektir. Ona göre Ronaldo dokunulmazdır. Kylian yeni sezonda Paris'te 29'u çıkarıp 7 numaralı formayı sırtına geçirmişti. Bu tercihin sebebini hiç açıklamamış olsa da sanırım tahmin etmek çok da zor değildir. Dahası takımdaki ilk sezonunda sağ kanatta oynarken artık tıpkı idolü gibi sol çizgiye çok daha yakın oynuyordu. Zira Cristiano prototip olarak ters ayaklı kanat forvet akımının öncülerinden biriydi. Bu pozisyon değişikliğinin doğal bir sonucu olarak güçlü ayağını daha fazla kullanma fırsatı buldu ve gol sayıları da artmaya başladı. O sezon 29 lig maçında attığı 33 golle kariyerinde ilk kez gol krallığı yaşayan Mbappe, takip eden 5 sezonda bu unvanı kimselere kaptırmayacaktı. Real Madrid ve Manchester United formalarıyla Cristiano ile birlikte 100'den fazla maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro şöyle bir değerlendirmede bulunmuş: Mbappe bana Cristiano'yu hatırlatıyor. O bir canavar. Sahada golün kokusunu alabiliyor. Cristiano da öyleydi. Ona
karşı oynarken endişelenmeniz lazım çünkü belli ki gol atacak. Chris iyi oynamasa bile gol atacağından emin olabilirdiniz. Mbappe'de de var bu. Kötü oynuyor gibi gözükse de eve 2 golle dönebiliyor. Kylian artık Portekizli'nin imza hareketlerini dahi, örneğin chop adı verilen yön değiştirme hareketini neredeyse onun kadar kusursuz uygulayabiliyordu. Ancak belki de oyunda en büyük fark yarattığı alan kimseleri yanına yaklaştırmayacak kadar hızlı bir oyuncu olmasıydı. Bugün kariyerinin geldiği noktada hala Cristiano kadar keskinleştiremediği birkaç şey var. Örneğin onun kadar yükseğe sıçrayıp çok sayıda kafa golü attığına şahit olmuyoruz. Zayıf ayağını hiçbir zaman onun kadar iyi kullanamadı ya da hiç frikik golü atmadı. Ancak onu görünceye kadar daha önce hızlı kabul ettiğimiz oyunculara kıyasla Mbappe'nin sürati bambaşka bir seviyedeydi. Bu sayede oyunu domine edebilmesi için Portekizli kadar komple bir hücum silahına dönüşmesine gerek kalmadı. Zira hem geniş alandaki eşsiz patlayıcılığı hem de zamanla kazandığı dar alanda sorun çözme becerisi modern oyunda Kylian'ı durdurulamaz hale getirecekti. Elbette gol vuruşlarını da bir o kadar keskinleştirdi ve repertuarına kendi imzası olarak anılabilecek 1-2 numara eklemeyi de ihmal etmedi. Bütün bunların haricinde 20 yaşında dünya şampiyonu olan o genç adam büyüyor ve olgunlaşıyordu. Tıpkı idolü gibi o da en çok yenilgilerinden öğrendi. Ağustos 2020'de kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi finalini oynayıp kaybettiğinde mağrurdu. Sahadaki en genç oyunculardan biri olmasına karşın takım arkadaşlarını bilhassa da gözyaşlarına boğulan Neymar'ı teselli etmek ona düşmüştü. Kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası'nda son 16'da İsviçre'ye karşı kaçırdığı penaltı vuruşuysa futbol yaşamanın kırılma anlarından bir tanesiydi. O güne dek penaltılar konusunda hep biraz çekimserdi. Paris Saint-Germain'de atışları genellikle Neymar'a bırakırdı. Ancak böylesine önemli bir maçta kaçırdığı penaltının ardından yeni bir meydan okuma için hazırdı. Çünkü onun gibiler için bir şeyi deneyip başarısız olmak kaybetmek demek değildir. Onlara göre kaybetmek yeniden deneyecek cesareti gösterememektir. Mbappe o günden itibaren hem kulüp takımında hem de milli maçlarda penaltı atma sorumluluğunu herkesten önce alacaktı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Messi ile birlikte oynama fırsatı da bulan Kylian bu konudaki görüşlerini de biraz olsun esnetmişti sanırım. Ronaldo'nun kariyerinden ilham alıyorum çünkü Messi gibi bir kariyere sahip olmam için artık çok geç. Sanırım bunun için Monaco'da kalmalıydım. Cristiano'yu seviyorum. Çocukken onun çok büyük bir hayranıydım. Hal böyleyken yani çocuk yaşta ve ona hayranken Messi'nin ne kadar iyi olduğunu göremiyorsunuz. Ama artık büyüdüm ve ikisini de takdir edebiliyorum. İsmimin onlarla yan yana anılması bile benim için büyük bir şey. Onlar birer efsane ve ben henüz onlara oranla hiçbir şey yapmadım. Elbette aralarındaki yaş farkını da düşünecek olursak Mbappe'nin idolüne ya da Messi'ye en azından rakamsal olarak yetişmek için önünde çok uzun bir süre olduğunu kabul etmemiz gerek. Evet, henüz hiç Şampiyonlar Ligi ya da Ballon d'Or kazanamadı. Ancak 24 yaşını bitirmeden 300 kariyer golüne ulaşarak bu alanda ikisini birden geride bıraktı ve bunu başaran en genç oyuncu oldu. Cristiano'nun bilhassa 25'inden sonra gaza bastığını düşünecek olursak, Kylian da benzer bir hızla devam ettiği takdirde tarihin en golcü futbolcusu olma açısından büyük bir şansa sahip. Mbappe, Valdebebas'ta Madrid tesislerini gezerken içinde hissettiği o coşkuyu bugüne dek hiç kaybetmedi. Bazı futbolcular sahiden de star olmak için, oynadığı döneme damga vurmak için dünyaya gelir ve şüphesiz Fransız da onlardan biri. Sadece sahip olduğu yeteneklerle değil, sporculuğuyla da buna hazır olduğunu kanıtladı. En iyi olmaya odaklanmış mental yapısı ve adanmışlığının yanı sıra Kylian aynen idolünden öğrendiği gibi vücuduna da çok iyi baktı. Öyle ki kariyerinde bir aydan daha uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olacak hiçbir sakatlık yaşamadı. Futbol yaşantısının 2. Dünya Kupası macerasındaysa sahneyi bu kez o günlerde takım arkadaşı olan Messi ile paylaşacaktı. İnsanlar ona hala biraz şüpheyle yaklaşıyordu. Kariyerinin neredeyse tamamını Farmer Lig olarak anılan Lig 1'de hemen hemen her yıl çok da zorlanmadan şampiyon olan süper güç Paris Saint-Germain'de oynayarak geçirmişti. Pek çoklarına göre Kylian yalnızca zayıf rakiplere karşı göz alıcı istatistikler yapan bir futbolcudan ibaretti. Burada inanılmaz işler de yapsa Fransa Ligi çoğunluğun izlemeyi tercih ettiği bir lig değildi. Ancak Katar 2022'de belki de pek çok futbol sever onu ilk kez bu kadar büyük bir sahnede, bu kadar yakından izleme fırsatı buldu. Bu adam resmen Cristiano'nun rekabetçi ruhunu devralmış gibiydi. Turnuvada oynadığı her maç onun şahsi şovuna dönüşüyordu. Kupanın finaline geldiğinde ise karşısında Leon'un Arjantin'i vardı. Tangocular maçın büyük bölümünü 2-0 önde götürseler de Kylian'ın pes etmeye niyeti yoktu. Sadece 2 dakika içerisinde attığı 2 golle skoru eşitleyen Mbappe, uzatma bölümünde de Messi'nin golüne yanıt vermeyi ihmal etmemişti.
Daima söyleyecek bir sözü olan Messi ve karşısında onu asla yanıtsız bırakmayan, vazgeçmeyen inatçı bir karakter. Bu hikaye izleyenlere bir yerlerden öyle tanıdık geliyordu ki Kylian Euro 2020'de yaşadığı o trajedik penaltı kaçırma anından sadece bir yıl sonra hem de bir Dünya Kupası finalinde Emiliano Martinez gibi bir kaleciye karşı tam 3 penaltı golü atmıştı. Final sona erdiğinde kazanan taraf Arjantin'di. Fakat taraflı tarafsız herkes Mbappe'nin hakkını sonuna kadar teslim etmek zorunda hissediyordu. Eğer bu maç tarihin en iyi Dünya Kupası finali olarak anılacaksa bunun en önemli sebebi Mbappe'nin pes etme işiydi. Kırdıkları bonservis bedeli rekorları, oyun stilleri, gol rakamları ve 7 numaralı forma. Bu iki adamın ortak noktaları bununla da sınırlı kalmayacaktı. Hani az önce söylemiştim ya, bazı futbolcular star olmak için dünyaya gelir diye. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise şöyle der: bazı futbolcular Real Madrid'de oynamak için dünyaya gelir. İşte ikilinin paylaştığı ortak kader buydu. Kylian beklenenden biraz daha geç de olsa nihayet Madrid saflarına katıldı. 7 numaralı forma Vinicius'taydı. Tıpkı Ronaldo Madrid'e ayak bastığında 7 numaralı formanın Raul Gonzalez'te olması gibi garip bir rastlantı daha. Mbappe yine çocukluk kahramanını takip ederek onun yaptığı gibi Madrid'deki ilk formasını 9 numara olarak seçti. Bir rüya gerçek oldu. Hayalimdeki kulübe katıldığım için çok mutlu ve gururluyum demişti Kylian. Şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum ve inanılmaz desteğiniz için teşekkür ederim. Oysa sanırım dünya üzerinde onun ne kadar heyecanlı olduğunu anlayabilecek bir kişi vardı. Bilirsiniz, Cristiano takım arkadaşları da dahil olmak üzere kimse hakkında kolay kolay övgü dolu sözler söylemez. Karim Benzema kariyerindeki ilk Ballon d'Or'u kazandığında Ronaldo'dan bir tebrik mesajı bile almadığını söylemişti. 2018'de ödülü bir başka eski takım arkadaşı Luka Modric kazandığında ise ödül törenine bile katılmamıştı. Oysa Ronaldo, Mbappe'nin Madrid'e transferini açıkladığı paylaşımın altına şu yorumu bıraktı: İzleme sırası bende. Bernabeu'yu aydınlatışını görmek için sabırsızlanıyorum. Cristiano'nun bu yorumu yaklaşık 5 milyon beğeni alarak rekor kırarken Portekizli Kylian'ı adeta halefi olarak ilan ediyordu. Belki de kaderin tuhaf bir rastlantısı daha ama Mbappe 2018'deki Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin ardından Uluslar Ligi ve Euro 2020'de olmak üzere 2 kez daha karşılaştığı Ronaldo'ya karşı hiç kazanamadığı gibi gol sevinci de yaşayamamıştı. Cuma akşamı oynanacak çeyrek final maçı çok büyük bir ihtimalle bu iki özel oyuncunun karşı karşıya geldiği son maç olacak. Belki de bir anlamda gayri resmi bir devir teslim töreni izleyeceğiz. Bakalım Kylian Mbappe kariyeri boyunca peşinden gittiği adamı bu kez mağlup edebilecek mi? Bakalım boynuz kulağı nihayet geçebilecek mi? Biz futbol hastaları için futbol keyfi en az beslenmek ya da uyumak kadar temel bir ihtiyaçtır. Ancak sıcaklardan dolayı futbolun keyfini yeterince alamıyorsanız klima da temel bir ihtiyaçtır. Gri Klima sundu.